Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ford S-Max aracının interkolumunu değiştireceğiz. Interkolumun büyütme işlemini gerçekleştireceğiz. Aracın üzerindeki interkoloru değiştirip daha büyük bir interkolor takacağız. Ve daha sonrasında aracın setup'ına müdahale edip biraz daha aracı güçlendireceğiz. Şu anda Ford S-Max ile yol testindeyiz. Şu anda abi gayet normal. 500 devir, 200. Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ford S-Max aracının interkolumunu değiştireceğiz. Interkolumun büyütme işlemini gerçekleştireceğiz. Interkoloru neden büyütüyoruz? Onun hakkında biraz bilgiler vereyim. Aracımıza daha öncesinde bir hibrit turbo uygulaması yapılmıştı fakat yeterli miktarda biz bu aracı daha fazla gücünü arttıramamıştık. Belli bir seviyeye kadar açmıştık. Şimdi interkolorumuzda ufak tefek bir patlamalar, yağlar vesaire görüyoruz. Bunların da önüne geçmek adına aracın üzerindeki interkoloru değiştirip daha büyük bir interkolor takacağız. Ve daha sonrasında aracın setup'ına müdahale edip biraz daha aracı güçlendireceğiz. Bunun haricinde de aracımızda arkadaşlar görmüş olduğumuz birkaç sıkıntı var. Yağ ve egzoz manifold kaçakları var. Bunların da giderilmesi için.
ayarlarını yaptık. Üzerindeki turboyu daha önce de zaten hibritlemiştik ve buna göre Ozan abi bir süredir yaptıracaktı. Intercooler'u yaptıramamıştı. Intercooler'ı da üzerine ekledik ve daha sonrasında aracın şanzıman bakımı, gerekli diğer bakımları, yağ kaçakları vesaire bunları gerçekleştirdik. Arabayı normal biz hibritleyeli de yaklaşık herhalde 1 sene 2 sene oluyor mu abi? Bir seneden falan. Bir seneden 1,5 sene civarı falan biz hibrit turboyla araba hareket ediyor. Aynı turboda şu anda yine biz mevcut intercooler'ı daha büyüğüyle değiştirerek daha fazla biraz daha aracı açarak şimdi yol testine çıktık. Ozan abi de aracı kullanıyor. Abi söyleyeceğim bir şey var mı öncesinde? Harikalar çıkıyor ortaya. Şimdi bir daha göreceğiz bakalım. Bakalım şu anda aracın arkadaşlar yoldaki gidiş performansını size biraz anlatmaya çalışacağız. Dedik ki hani bir de son hızlanmada ne yapıyor, nasıl hareket ediyor, nasıl tepkiler veriyor bunları görelim. O yüzden de bir otobana çıkardık aracı. Şu anda işte ara ara hızlanmalarla aracı test edeceğiz. Bizim gördüğümüz zaten ciddi anlamda tork geldi araca. Değil mi abi? Yani rampada vesaire günlük kullanımında Hiçbir yerde takılmıyor. ciddi anlamda şey yapıyor. Kendini ifade ediyor. Kalkışlarda olsun, şeyde olsun. Bir de Ozan abi lastikleri sıfırladı. Evet, lastikler artık sıfır. Continental taktık. Continental'in de reklamını yapalım burada. Lastiklerden sonra araba biraz daha tabii şey yapmış. Buna vermek lazım. Rahat tutunur hale gelmiş. Bu da güzel. Şimdi biz de yolun müsait durumuna göre şöyle hemen müsait bir alanda önümüz boş olduğunda aracın bir son hız testini yapacağız. Yoldaki hızlanmasını da ivmelenmesini de size göstermeye çalışacağız. Umarım. Yani hızlanmalarda çok kendini belli ediyor. Sollamada falan değil mi abi? Evet, hemen hata kalkıyor. Zaten amaç biraz da o. Yani normal günlük hayattaki hızlanma insana hep lazım oluyor. Yani bir yerde sıkıştınız ya da bir kamyon solluyorsun. Ya, araba bağırıp gitme hissi değil, gerçekten ibrede görüyorsun. İbrenin hızla yükseldiğini. Yani hatta 80'de falan bastıktan sonra şu anda bayağı ciddi yürüyecektir araba. Ki araba bir ton 750 kilo. Bir de S-Max'i abi kimse modifiye etmiyor. Evet. Bir tek sende var herhalde. Şöyle ışığı yakayım belki şey yapamayabilirler. Meraklıyız değişik şeyler. Arkadaşlar Ozan abi ilk aldığında aracı bize getirdi. Baştan sona bir bakım yaptık ama bir ufak sıkıntımız vardı. Aracın görmememiz gereken yerlerinde sorunlar gördük. İticiler falan kırıktı. Bir şeyler vardı, sorunlar. Neyse onlar seneler önce yani bir 2 sene önce falan hallettik. Ondan sonra bu araba hala o şekilde devam ediyor. Şimdi bakalım yani yolda bir basacağız. Ozan abi hazır mısın? Bir ufak bir deneme yapalım abi. Yol müsait değilse zaten yine fren atacağız. 80'den sonra basacağım. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa bakalım 80-100 ya da 80'den sonra ne yapıyor onu göreceğiz. Otomatik şanzıman bu arada arkadaşlar araba. Şu anda 120'deyim. 140. ...160... ...180... ...önümüze bir araç çıktı. Bir selektör atalım, şansımızı deneyelim. Bekliyoruz. Tekrar bir 140'tan sonra basıyorum. Bu arada tam gaz yapmıyorum. Yarım gazla gidiyoruz. 160. Gaz yapmak istemiyorsun. Abi Basmıyor ki. basmama gerek kalmıyor. Araba gidiyor yani şu anda zaten. 180. Hala gidiyoruz.
hissediyor musun ama ben burada çok rahatım yani şu anda hiç araba yol tutuşu olarak da iyi. O ağırlığın vermiş olduğu şeyle sarsılmıyor. Çok iyi yere basıyor. Yani keyifli basıyor yani. Şimdi mesela şurada bir şeylerden çıkacağız. Biz sıfırdan da tekrardan bir hızlanmaya bakalım. Şanzımanın şeyi var abi. Birazcık geç tepkileri var. Yani şanzıman biraz düşünerek hareket ediyor. Maalesef onunla ilgili bir şey yaşıyoruz. Ama manuel vites olsa mesela daha farklı, daha hızlı da çıkabiliriz. Şu anda sıfırdan gişelerden kalkacağım arkadaşlar. Tekrar bastım. Şurada mesela, şu anda mesela skalada bastı. Gayet iyi gidiyor. Saniyede 100 mü oldu? Ben saymadım abi. Ben saydım seninki. Şeyi şu an 140'tayız zaten. Yani daha da gider. Arabanın ağırlığı kaçtı? Bir ton 750'ye göre çok iyi hızlanıyor. 160'tayız şu anda. Hala ve kadar hızlı gitmesi. şu an 180. Yine viraja geldiğimiz için biraz yavaşlıyorum. Bir yandan da abi seni korkutmamaya çalışıyorum. Ben farkında olmadan bazen basıyorum. Şöyle hemen. Ben de oradayken öyle oluyor mu? İşte insan bir şey oluyor. Ben de yan tarafa geçtiğim zaman tedirgin oluyorum. Gayet iyi. Ya bilmiyorum abi de yani şu anda hiç zorlanmadan 180, 160 rampa çıkıyoruz. Bak 160 da şu anda direkt rampa yukarı. Rampa yukarı aşağı fark etmiyor arabada sanki. Yetmiyor ya şu an bak 170'te ve böyle parmak ucuyla basıyorum. İbre şu anda 180'de GPS'ine gösteriyor bilmiyorum ona bakacağız. Hararetimiz falan gayet normal. Şu anda 200'e kadar dayandım. Bu arada skalada bize yetişmeye çalışıyorum. Onu tabii siz görmüyorsunuz. Ben arkada aynada görüyorum. Skalar küçük değil. Şu an abi gayet normal. 3500 devir, 200. Önümüz kapandığı için 210 civarı falan oldu. Kestim. 210'da falan daha da gidiyor. Şu anda arıza vesaire hiçbir şey de yok arabada. Ve tekrar hızlanıyorum bak. Yani 160'da bastım, araba ısındı bilmem ne de tekrar bastım. Yine aynı güce çıkıyorum. Şu anda yanına bakıyor. Biraz da rüzgar var. Önümüz müsait olmadığı için yine yavaşlamak zorunda kalıyoruz. Evet, en sol şeritten bu kadar yavaş gidebilir. Selektörde yapsanız yol vermezler abi. Böyle gideriz. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Sol şerit hastalığı var insanlarda hızlı gitmemek için. Olabilir. Normal. Kimseye de şey yapmıyorum abi, yadırgamıyorum. Bekliyoruz. Hiç şeyi sevmiyorum ama yani buradan da söyleyeyim arkadaşlar. Yani şöyle insanların aracının dibine kadar girip acemi olabilirler. Bekleyeceksiniz, yapacak bir şey yok. O size yol verene kadar kimseyi riske atmaya gerek yok yani bir şey yapıyorsak. Bizim aracımız güçlü diye kimseye tehlikeye Abi hiç gerek yok. Ya onu yapan çok var ama hani dibine kadar gelip o selektör kolunu kırana kadar sürekli basan. Ya adam acemi olabilir. Yapamıyordur. Bunları arkadaşlar lütfen göz önünde bulundurun.
arabalar güçlü olabilir. Eyvallah, senin araban ondan da iyi olabilir. Belki onun arabası da iyi ama kullanamıyor olabilir. Aile olabilir, çocuk olabilir arabalarda. Lütfen bunlara dikkat edelim. Buradan da abi bir sosyal mesajla. Vermek gerekiyor. Yani çok şey olduk ya abi. Sabırsız olduk. O sabırsızlığı maalesef yaşıyoruz. Yani lütfen arkadaşlar, otobanda giderken yüksek hızlarda özellikle hani insanları lütfen sıkıştırmayın. Makas atıp sağında solunda böyle yani sıfırı yakın geçme olaylarını yapmayın. İnsanlar tedirgin olup büyük kazalar atlatabilir. Onlar iyi şeyler değil yani. Özellikle de bu dönemde bu kadar kalabalık yaşadığımız bir yerde, İstanbul gibi bir şehirde gerek yok. Tahammülsüz olmayalım yani. Tahammüllerimizi koruyalım. Abi yani tahammülü zaten korumadıktan sonra bir anlamı da yok. O zaman abi birilerine kalkıp da rahatsız ettikten sonra yaptığımız işin keyfi de zevki de hiçbir şey kalmıyor. Yani siz rahatsız olmak istemiyorsanız arkadaşlar, kendinize yapılması gereken şeyleri siz başkasına yapmayın. Yani en fazla beklediğimiz 1 saniye 2 saniye. Saatlerce beklemiyoruz yani. Neyse, şu anda tekrardan bir rampa yukarı basıyorum. Hiç fark etmiyor değil mi? Rampa yukarı. Abi Allah, ben şu anda 160'dayım ve araba mükemmel. Yani şey olarak bak, geçişleri de hissetmiyorsun. Gidiyor yani. Sorun çıkartmıyor. Şu anda hiçbir sorun yok. Şurada bir cep var, orada durayım, bir de sen kullan. Bir yerden sonrasında sen bas. Ben de bassam zaten belli olay. Gidiyor. Bundan sonrası da zaten abi 200-200'dan ondan sonrası da bu arabada hissettiriyor şeyi var. Hani rüzgar ve aerodinamik bunda farklı olduğu için yani tedirginlik yaratır. 200'e de çok rahat, stabil çıkıyor ya. Daha üstünü zorlar mı zorlamaz mı artık bunu abi bir şey diyemem. Orası karar senin. Ama şöyle hani güvenli limitlerde araba sağlıklı bir şekilde gider. Yani sabit hıza gittikçe artıyor tabii. 200'ün üstünde. 230'a kadar. Aynen. 240'a. Şu anda daha da fazlasını görüyorum. Vallahi abi İzmir'e doğru görür. istiyor yani, düzgün bir yol olursa onu şey yapabilirsin. Bir deneyip videosunu da çekersin abi. Çarpmalar yokken 230'u gördük gibi şey İzmir'de. Evet. Şimdi Tarkov'u da var artık. Intercol'un avantajı şu oldu, arabanın su sıcaklığı da bir tık aşağıya geldi. Onu görüyorum burada mesela, normalde 90'da duran hararet 80'lerde falan seyrediyor. O rüzgarı yedikçe bakıyorum böyle az bir şey. Intercooler şeyi de soğutuyor. Radyatörün önünde bulunduğu için onun üzerinden geçince direkt ister istemez intercooler suyu da soğutuyor. Motor da zaten blok olarak ısınmıyor. Şu anda bak farkındaysan aşağıda. Evet, orası. Doğru, tam tersi biraz yukarısında duruyordu basınca. Tabii biraz basınca yükseliyordu. Şimdi o olayda kalmadı. Intercooler bayağı bir bizi artıya soktu. Derdimiz yok hiç. Şurada abi seni alacağım direksiyona. Abi araba sende, söz de sende. Sen tepkilerine bak. Gaz basmıyorsun arabaya. Gidiyor. He? Gaz basmadan gidiyor araba. Değil mi? Evet. Ben 140. Sağdan çıkacağız abi. Bir de arabanın ağırlığıyla hissetmiyorsun hissi. Bu sapaktan kaçırmadı abi. Direkt oralara çıkmak da fena oluyor değil mi? Ağır arabayla. Virajda Aman abi dikkat et. Sakat hareketler. Sağ hareket. Hiç iyi olmuyor. Sağa bir sola bakmak lazım ya.
Yok iyi yol tutuşu. Yani bu şeylerde iyi. Yüksek süratte 200'den sonra falan biraz işte rüzgar almaya başlıyor ya alttan. Evet. O da aerodinamiğiyle alakalı bir durum. Yani şeyle alakalı değil. O rüzgarı yiyince birazcık şey yapıyor ama kilodan dolayı araba tutunuyor. Yakıt artmadı biliyor musun? Hı? Yakıt. 7.6, 7.5, 7.6 oldu. Yani zaten çok bir şey olmaz abi. Ama şu anda daha seri değil mi? Seri. Yani bana gelmeden önceki haliyle sonraki arasında bayağı fark var. Ciddi fark var. Anlaşılıyor. Gaza İstanbul'da. Yağ gibi abi. Abi kamyon ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Başlıyor. Hiçbir şey yok. Abi dikkat et sağa geçsen de. Nasıl gidiş gelişiyor? Yanıltıyor bazen bu yol. Şimdi bu arabayı çok rahat kullanıyor. Değil mi? Şu kod vardı. O kadar zorlanıyordu ki. He. Olmadığı yer kalmadı. Bunun camları büyük ya. Bunda çok rahat. Mesela şu camlar işe yarıyor. Arkadaşlar Ford S-Max'te gerekli testlerimizi yaptık. Ozan abiyle beraber de keyifli bir şey oldu. Sürüş. Sürüş oldu. Arabamızın sınırlarını da görmüş olduk. Nerelere kadar gidebiliyor. Nasıl bize keyif veriyor bunları gördük. S-Max'de 2000 dizel bu arada arkadaşlar araba. Ford Mondeo'da da aynı motor var. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Mondeo kullanıcıları da belki izliyordur. Mondeo'da aynı motor var. Volvo'da aynı motor çıkıyor. Aynı şekilde onda da hani aynı güçler yakalanabilir. Araç orijinal stok halinde kaçtı abi motor? 96 kahva, 136 beygir. 130-136 beygir Evet. civarında. Yaklaşık biz şu anda bu aracın üzerine 60 beygir daha koyduk. Yani 200 beygire yakın bir güç elde ettik. Bunu da hani size belirteyim arkadaşlar. Torkta ona nazaran arttı. 120 Nm'de bir tork elde ettik. Orijinal tork verilerini hatırlıyor musun? 320 mi? 320 ise abi nereden baksan yine 400 Nm üzerinde daha fazlası şey var. Torkumuz arttı. Zaten onu da hissediyoruz. Fazlasıyla. Belki 450 falan bulmuştu. Yani bayağı ben hep abi alçak tutuyorum söylerken ki hani şey olmasın yanlış veri vermeyelim diye. Biz hep kendimizi altta tutalım boş ver. Yakıtı da es geçmeyelim. Yakıtı yani Yakıt olarak Bu da öyle kadar- çok şey yakmıyor. bu kadar güç artımına rağmen yakıt aynı oranda artmadı. Yakıt aşağılarda. Yani araba 7.4-7.5 yakıyordu. Şu anda 7.6'dayız. O da Biraz bastık. bastık yani. O Yani yüzden. o basmaya rağmen 7.6 gösteriyor. 100 kilometredeki verilerimiz arkadaşlar. Soracağınız sorular varsa bize yorumlardan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapın. Abone olursanız da kanala bizi desteklerseniz seviniriz. Daha iyi videolar gelmesi için çabalıyoruz. Daha iyi farklı araçlarda neler oluyor bunları anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Senin söylemek istediğin bir şey var mı o zaman? Helal olsun. Eyvallah abi, sağ olasın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.